Arkadaşlarım merhaba. Hakların korunmasındayız. Arkadaşlar hukuk rejimimiz kural olarak hakkın devlet tarafından korunmasını benimsemiştir. İstisnai olarak belli koşullar altında kişinin hakkını bizzat kendisinin koruması da mümkündür. Hakkın kişinin kendisi tarafından korunabileceği hallerden meşru müdafayı daha önce çalışmıştık. Meşru müdafaa bir kimsenin kendine veya kendi malına karşı olabilir. Annesine karşı yapılan bir saldırı olabilir. Hiç tanımadığı üçüncü kişiye karşı yapılan veya o üçüncü kişinin malına karşı yapılan bir saldırıyı önlemek için yaptığı ölçülü karşı saldırıdır. Meşru müdafaa buydu. Peki ikinci nedir? Yani hakların korunmasında kişinin kendisi tarafından korunabileceği hallerden ikincisi zaruret hali, zorunluluk hali. Bir kimsenin gerek kendisinin gerekse başkasının kişiliğine ya da malını bir tehlikeden korumak için bu tehlikeyle ilgili olmayan bir başka üçüncü kişinin malına zarar vermesidir. Ne dediniz hocam? Şunu dedim. Kendisini veya başkasını bilerek sebebiyet vermediği zarardan bir tehlikeden kurtarmak için başkasının, üçüncü kişinin malına zarar vermektir. Örnek verelim. Bir kişi içinde bulunduğu binada yangın çıkması üzerine canını kurtarmak için komşu evin damına atlar ve onun kiremitlerini kırabilir. Veya bir kişi kendisine saldıran vahşi bir hayvandan canını kurtarmak için bir kimsenin evinin kapısını kırarak içeri girebilir. Bu normalde kapı kırarak içeri girmek hane tecavüzdür. Ancak her iki halde de zaruret hali, darda kalma söz konusudur ve bu kimse verdiği zararı ödemekle yükümlüdür.